Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün kızlarla toplaştık. Gene bir konu bulduk. Manipülasyonu konuşuyoruz. Hatta sanki geçen bölümün devamı gibi geldi bana bu. Hani bir insanı değiştirebilir miyiz diye konuya başlamıştık. Aslında değiştirme çabalarının en başında gelen ya da o hareketi aslında tarif eden şey manipülasyon diye düşünüyorum. Hani manipülasyonun kelime anlamına da geçmeden önce size bir hoş geldin diyeyim. Evet, Pat diye hoş gene bulduk. başlamış gibi oldu. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Sen de hoş geldin. Aynen, hoş bulduk. Herkes de bize hoş geldi. Çok güzel sohbetler ediyoruz ve çok güzel geri bildirimler alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ne güzel anlatıyorsunuz. İçten bizmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Evet, siziz çünkü. Sadece biraz bu konunun üstüne eğitimler aldık. Aslında yaşadıklarımızın ismini öğrendik. Yani hepimizin yaşadığı şeyler, bu buymuş, şu şuymuş Aynen. gibi isimlerini öğrendik. O konuda biraz farkındalığımız gelişti. Yoksa aynı hatalara düşüyor muyuz ara ara? Hala düşüyoruz. Kalkıyoruz, Mutlaka, yolumuza devam ediyoruz. mutlaka aynen öyle. Değil mi? Ee, Ne Buyurun. kadar, ne kadar bir şeyleri biliyor gibi olsan da öğrensen de yaşamda mutlaka o dediğin gibi düşmeler, kalkmalar, tekrar farkında olmalar, ah ben demeler. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz bir şekilde. Ama önemli olan sanırım farkındalığımızı hani o kendimizi müşahede altında tutmak meselesi var ya biraz daha e, değerlendirmeyi güçlendirmek gibi falan. Hı hı. Orada belki O bir düştüğün yerde farkındalığımız mesela daha kısa kalıyorsun. Öyle kendine acımıyorsun aynı. da. Gene bu yüzden böyle. O zaman ben bunu daha yeni nasıl yapabilirim gibi hemen bir çözümleme yoluna gidiyorsun gibi geliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Manipülasyon kelime anlamından hemen kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çünkü hani çok korkunç, çok kötü bir şeymiş gibi konuşuluyor ya. Aslında ben manipülasyonun iyi kullanıldığında iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kelime anlamıyla harekete geçirmek, yön vermek, etkilemek anlamında. Ama tabii dediğim gibi bu iyi yönde kullanırsa hani her enerjiyi bir iyi kullanmak, bir kötü kullanmak var ya. O da karşınızdaki insanla alakalı. Mesela ben de sizi manipüle ediyor olabilirim ama iyi yönde ediyor olabilirim ya da kötü yönde de manipüle edebiliyorum gibi. Buradan başlayalım. Buyurun. Ya da şey değil mi? Zaman zaman çıkarlarımız uğruna da manipüle ediyor olabiliriz. Kötü de her zaman kötü değil. Mesela direkt aklıma şu geldi. Hani manipülasyonu aslında iki yönlü. Ben de bugün konuşurken iki yönlü böyle ele alalım istedim. Bir kötü tarafı, bir iyi Hı tarafı hı, ama hı aslında hı, kelime aynı. hı hı. Manipülasyon değil de böyle adına insanları etkileme sanatı deyince bambaşka bir şeye bürünüyormuş gibi. Hani Hatta bunun düşünsenize bir iş dersleri veriliyor. tabii. Yani bir iş görüşmesinde mesela bunu uyguladığınızı düşünün. Çok iyi bir şeymiş gibi. Hı hı. Ama işte bunu Ya da bir böyle satış sektöründe mesela satışma insanları mesela Evet. manipüle müthiş etmenin derslerini Reklamlarda veriyorlar. mesela tabii. reklam sektöründe özellikle Değil inanılmaz mi? kullanılıyor. Düşünsenize şeyler yapılıyor işte paketli ürünler işte çocuklar için işte olan muhteşem vitaminli bilmem neyle halbuki biz hepimiz biliyoruz ki paketli ürünler çocuklar için sağlıklı değil. Ama Evet. diyoruz ki alırken bir değil mi bilinçaltı orada bir devreye giriyor. Ya bunda işte şu vardı bu vardı fark etmeden yine yönelebiliyorsunuz. Mesela şöyle hani hepimizin belki zaman zaman yaptığı bazen bilinçli bazen bilinçsiz. Bazen biz de bilinçsiz olarak işte çocuklarımızı, işte partnerlerimizi, ailemizi manipüle ediyor olabiliriz. Bazen bilinçli bazen bilinçsiz ve gün içerisinde de bizim de bu manipülasyona çok uğradığımız olur ama o da yine bazen bilinçli bazen bilinçsiz. Hani herkes çok usta bir manipülatör olduğu için, bu teknikleri çok iyi bildiği için değil, böyle öğrendiği için yapar. Yani aslında bu konuda bir uzmandır vesairedir işte bununla ilgili eğitim almıştır falan değil ama hani kendi ailemizde bile değil mi? Hep şöyle derim hatta ben o manipülatörleri çok uzakta aramayın. Genelde en sevdiklerimizdir, en yakınlarımızdır. İşte anne, baba, çocuk, eş. Bunlar bize o katil Evet. olay mahallinde aslında çok da fazla uzaklaşmamış. Ee, ama neyi öğrenmemiz gerekiyor kısmındayım ben daha çok. Kendimizi korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Şurada çok tehlike görmüyorum. Yani irademizi ve zihin kontrolümüzü karşı tarafa vermediğimiz sürece çok da tehlikeli değil. Ama onu kaybettiğimiz nokta işte o psikolojik şiddet deyin, psikolojik işkence deyin, bambaşka bir yere gider diye böyle bir giriş yapıp beraber Evet. sohbet haline devam edelim. Dediğin gibi yakınlarımızda
aramak lazım gibi bir şey söyledin ya. Orada en çok manipüle araçlarından bir tanesi sevgiymiş. Hı hı. En çok sevgiyle manipüle ediyoruz. Hı hı. Ondan sonra yine en çok kullanılanlardan bir tanesi ağlamak. Ağlayarak işte bu duygu sömürüsü vesaire var ya. Bu ağlamak herkesin mesela manipülasyon aracı olarak değil de çocuk da işe yaradığında ağlar ya, mesela ağlıyor. Şeker veriyorsun. Ha, bu işe yarıyor diyor. Ondan sonra tekrar bir darda kaldığında, zorda kaldığında tekrar ağlıyor. Yani çünkü bunun işe yaradığını aslında sen ona öğretiyorsun. Evet, evet. Manipülasyon yapan insana da aslında onu sen öğretiyorsun. Yani ağlasa da mesela karşındaki kişi, sen ondan etkilenmesen okey geçecek falan deyip sonra konuya tekrar dönseniz, yani onun ağlaması o konuyu kapatmanıza sebep olmasa ya da konuyu karıştırmasa, mesela tekrar o konuya dönseniz bir dahakinde ağlamaması gerektiğini, normal bir Evet. şekilde duygularını ifade etmesi gerektiğini o da öğreniyor. Yani hani az önce de dediniz ya, herkes bilinçli mi yapıyor bu işi? Hayır, bilinçli yapmıyoruz. Sadece birbirimize bu duyguları öğretiyoruz. Sen bana öğretiyorsun, ben sana öğretiyorum. Neyi ne kadar. Hatta işte bu manipülasyon mesela sıraladıklarında neler var manipüle eden insanların? Mesela sınırlara hiç saygı göstermezler denir, değil mi? Evet. Genel bir tanımdır bu. Evet. Manipülatör kişi sınırlara saygı göstermeyen kişidir, eşittir diyebiliriz. Hı hı O hı O zaman hı. kişi bunun karşılığında sınırlarını koruyamıyorsan manipüle edilmeye eee, Açıksın. çanak tutuyorsun demektir. Ya da Evet. tekrar tekrar affediliyorsa o aynen. manipüle edilen Hı hı, tekrar tekrar seni manipüle etmeye hı hı. yine değil mi? Tekrar tekrar Aynen. manipüle Sen etmeye öğretiyorsun geç. yani o alışkanlığı, ona sen kazandırıyorsun. Çünkü birinci de kullandı, sen bir geri adım gittin geriye. Hı hı. O ikinci de geliyor. Bu sefer ne oluyor? Sen sıkılmaya başlıyorsun. Çünkü diyorsun ki tamam, bu sınırı sonu. Daha fazla geri adım atamam. O zaman da sen bu sefer patlıyorsun ve hani iletişim kazaları da aslında buradan çıkıyor. Eğer bu tanımların, tabirlerin hani farkında olursak, sınır nedir? İşte iletişim nedir? Mesela dediğin gibi bir insan çok sulu gözlü de olabilir, ağlıyor da olabilir. Yani bunu manipüle etmek için yapmıyordur. Ama tek duygu boşalma şekli olarak küçüklüğünden beri ağlamayı görmüştür. Ya da ben biliyorsunuz astrolojiyle ilgilendiğim için, eğer su grubu yoğun bir insansa gerçekten ağlıyor, yani yapacak bir şey yok. Ama bunu seni manipüle etmek için Manipüle yapmıyor. etmek amacıyla yapmıyordur ama değil Evet. mi? O O şekilde yüzden onu bırak ağlasın, orada bir rahatlasın, ondan sonra o konuya kaldığımız yerden devam edelim. Ama onun ağlaması eğer senin söylemen gerekenleri caydırıyorsa ve ondan sonra sen bu ondan duyguyu sonra ona sen öğretiyorsan, e, o bu sefer ağlamayı hem içinden geldiği için hem de manipülasyon olduğu için yapıyor. Manipülasyon için yapıyor. O Çok kendini bir ilginç. çaresiz gösteriyor, değil mi? Evet. Böyle çünkü şeydir biliyor musunuz? En güzel manipülasyon tekniklerinden bir tanesidir. Bu duygusal manipülasyonun en yoğun yaşattığı şey. Hatta şöyle yapılır. Yani mesela nasıl anlatayım? Siz bir arkadaşınıza bir dert yanacaksınız. Yani Hı hı, gerçekten bir sıkıntınız var. İşte diyeceksiniz ki ya benim midem ağrıyor. Bir hı şey hı, anlatacaksınız. O diyecek ki benim midemde tümör var. hı hı, Yani hani o daha bize fazla daha fazla koza gelir. yukarıdan. Neden? Çünkü o şey böyle dikkatleri biraz üzerine çekip ben daha aslında bakınca sanki manipülatörler böyle çok güçlü gibi görünüyor ya. hı hı, Sanki çok güçlüler hı hı, ama aslında bazen hani onların tanımına çok uymayan bir şekilde çaresizlik duygularını böyle ön plana çıkarırlar. hı Bak hı, işte ben hep böyleyim, ben hep şanssızım vesaire bilmem ne. Sizin hem o şefkat duygunuzdan biraz yararlanırlar. hı hı, Bir de ne yaparsınız biliyor musunuz? Farkında olmadan şimdi iki insan arasındaki bir konuşma. Önce şunu söyleyeceğim ya. Eğer bir yerde iki insan varsa hı hı, orada muhakkak bir manipüle vardır. Çünkü insanların hani en temel ihtiyacı hayatta kalmaktır ya. hı En bildiğimiz biyolojik anlamdaki ihtiyacı ve beyin hep bunun üzerine hareket eder. Hayatta kalma ihtiyacının içerisinde de güç istenci var. Ve hı, o güç istencinin altında da hani herkes bir iktidar ister, hı manipüle var. hı, hı. Şimdi iki insan karşılıklı işte bir Bir konu dakika, burada bir hakkında şey söylemek istiyorum yalnız. Hani herkes güç istiyor ya kendi tarafında. O yüzden de karşı tarafın güçsüz yönlerini çok iyi seziyor. Yani manipülatif insanlar Kesinlikle. sizin güçsüz yönlerinizi öğrenmek için hatta sizi sanki çok iyi dinleyen biriymiş gibi ilk başlarda dinlerler. Bütün o zayıflıklarınızı, güçsüzlüklerinizi, sizin hayatta hata kabul ettiğiniz, hani kimseye açmak istemediğiniz her şeyi sizden böyle ince ince alırlar.
Ve sonra Nereden vuracağını iyi biliyor yani. sizin için kullanırlar. Evet, burada değinildi. Nasıllar aslında biliyor Güç musunuz? için. Böyle onlar hedeflerindeki kişiyi çok iyi belirlerler. Böyle yanlış adreslerde çok fazla oyalanmazlar. Yani hedefte bir kişi var. Onun zaafları çok iyi gözlemciler ama. Yani Evet, onun evet. zaaflarını hemen fark ederler ve o zayıflıkla ona birazcık yaklaşıp bazen kendini bu şekilde bağımlı hale getirir. Aynen. Yani işte ya bu bazen bunu bir anne bile çocuğuna yapar. Hani böyle çok uzaklarda bunları çok kötü insanlar falan şeklinde anlatmıyorum. Bazen istemli bazen istemsiz ama hani siz bunu belki nasıl anlayacaksınız hayatınızdan? Ha, şu Kötü, buyurun. pardon. Kötü gibi göreceğimiz taraf daha çok sanki ikili ilişkilerde diye düşünüyorum. Hani partner, sevgili yine o ikili ilişkilerde daha fazla uygulandığında kötü gibi göreceğiz. Neden? Çünkü farkında olmadan, hiç fark ettirmeden öyle bir kendi istediği noktaya getiriyor ki karşı Evet. tarafı manipülatör. E, Önce yapıyor, kabul ediyor karşı taraf. Sonra bir düşündüğünde hani o anda hiç fark etmediği ve direkt kabul ettiği belki bir konuyu bir düşündüğünde Allah Allah bir dakika yani ben bunu istememiştim ki ben burada evet demek istememiştim ki gibi noktalarda kendini buluyor. İşte orada da az önce Münevver senin dediğin gibi güçsüz olduğu noktayı karşı taraf o çok iyi bildiği için oradan vuruyor. Ha ne zaman e, bundan kurtulabilir? Uyandığı zaman, çabuk uyandığı zaman veya uyandırıldığı zaman diyelim. İşte bu programda biraz mesela anlatalım da yani hakikaten ya böyle bir çevresindeki insanlara baksın herkes manipüle ediliyorlar. Ya tabii böyle çok da psikopatça yaklaşmaya gerek yok ama hakikaten bazen sadece fark etmek lazım. Nasıl ama? Nasıl manipüle edildiğinizi anlayabilirsiniz. Ben kendinize şu soruları sorun ya işte kendinizi sürekli eksik, suçlu hissediyor musunuz? Evet. Sürekli özür dileyen taraf mısınız? Bakın bu Evet, çok doğru. Evet evet. Seçimleri, kararları alırken hep karşı tarafın iyiliğine göre mi, hani onun yararına göre mi alıyorsunuz mesela? Bu da çok Evet. önemli. şöyle düşünün, özgüveniniz giderek düşüyor mu? Ve çok bir bomba bir soru var ya. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Ben böyle değildim ya. Bana ne oldu? Bana bir şey oldu. Bu Doğru. dediğiniz noktada sizi gerçekten böyle düşünmenize, sizi o yetersizlik duygusunu, o suçluluk duygusunu hissettiren, böyle düşünmenize ikna eden biri var demektir. Hani ondan sonra o kişiyi çevrenizde dediğim gibi çok uzakta olmak için çok rahat bulacaksınız. Yani sizin o yeterliliğinizi, suçluluğunuzu besleyen kişinin kim olduğunu anlamak aslında çok da zor değil. Ama manipülatörlerin böyle tabii ki genel özelliklerini de bilmek gerekiyor bunun için. Bir manipülatör nasıldır? Dediğimiz gibi işte hedeflerini iyi seçer. Ondan sonra hep böyle şey yaratır. Bakın manipülasyondaki en başarılı kural bence şu. Altın kuralı belki. Eee, kendisi karar verir ama ortak karar almış hissiyatı yaratır. Bu çok zor. Ama bunu çok güzel başaran belki bilinçli belki bilinçsiz insanlar var. Yani aslında o karar kendi verir. A restoranına mı gidecek, B restoranına mı gidecek? Sanki biz ortak karar vermişiz gibi yapar ama karar aslında onundur. Son kararı hep o verir. Evet. Belki öyledir. Hani biraz böyle öfkesinden çekinilir öyle kişilerin. Yani o yüzden aman ya Bir baskın uğraşmayın ya. karakter haline getiriyor demek ki kendini. Hani ne kadar da bilinçli yapmıyor bunu falan desek de aslında bir baskın karakter. Bunun bir ön safhası var yani. Direkt manipülasyon yapmıyor. Bunun bir ön safhası var. Aynen. Aynen. O kendince bir çalışması var. Hani bunu Evet. evet hani böyle İnce yapayım ince böyle yapayım kazdı. falan diye fark ettirmeden. Bir de hiç özür dilemiyorlar. Özür Evet. dilemeyip hatta Özür Gülcan senin diletiyorum. dediğinle bu özür diletiyor. Sen yaptırdın. Senin yüzünden hani aldatsa bile e, aldatılman nasıl aldatırsın beni dediğinde senin yüzünden. Sen Tabii. yaptın. O zaman karşı taraf öyle bir düşünüyor. Hani şiddet bile görmüş olsa bilemiyorum. Evet. Ama ya suç bende aslında. Evet ya ben şunu yaptım o hale geliyor. O yüzden işte bir müddet sonra senin dediğin gibi yine ben nasıl bu hale geldim ben böyle değildim aslında demeye başlıyor. Çünkü bir Ya de şu şimdi var bence, pardon bir dakika burada onu söyleyeyim. Çünkü gerçeği çarpıtıyorlar. Siz böyle şok oluyorsunuz ve bunu toplum içinde yapmaktan çekinmiyorlar. Sizi yani toplum içinde eleştirebiliyorlar çok rahatlıkla.
Evet. Hem çarpıtıp hem eleştirdiklerini böyle kalıyorsun. Aa, böyle bir şey olmadı ya. Bir de sanki doğruymuş gibi hani herkesin yanında bunu anlatabiliyor. Bir de haklıymış gibi. Evet, bir de beni suçluyor mesela. Üstüne üstelik senin yüzünden oldu yoksa böyle olmazdı gibisiyle. Bir de etrafına şey topluyor. Seyirci topluyor ya da kendi taraftar topluyor gibi. Taraftar Çünkü işte ben topluyor. Hı kendimden hı. eminim. Bunları söylüyorum. Çünkü ben eminim. Şimdi ben haklıyım gibisiyle. Evet. Ne zaman Kendinden geri adım vazgeçmeye atar sizce? nasıl? Bir manipülatör ne zaman geri adım atar? Hani genelde özür dilemez, Hı işte hı, hep böyle güçlü taraftır falan diyoruz ya. hı hı. Ne zaman geri adım atar? Yani Olay şöyle bence. ayrılığa doğru gidiyorsa, ayrılığa doğru gidiyorsa şöyle bir geri adım atıp yeniden, çünkü manipüle edecek birini bulmuş ya, Evet. ezecek birini bulmuş ya, ne yapacak? Hemen böyle bir geri adım atıyor. Onu kaybetmek istemiyor zaten. Dediğin gibi İşte o altta o kadar ince çalıştı ki yılları var oyuncak onun da gibi, yani. Onu kaybetmek oyuncak istemez. gibi. Oyuncak gibi çünkü. Evet, Sonra olay biraz yatıştıktan sonra yine aynı tavırlarını sergilemeye başlıyor maalesef. evet, Yani evet. o Çok var değişmiyor. hayatımızda. Ne olursa olsun o değişmiyor. Çünkü o sizi bulmuş. Hı Siz hı. onun için şeysiniz. Çok güzel bir yemsiniz aslında. Ama bir Ya dakika şöyle siz de neden onun için yemsiniz? İşte burasını da düşünmek lazım. Yani bunlar evet. hiç tek taraflı değil. Mesela sen hani diyoruz ya işliyorlar. Gerçekten işliyorlar. Mesela işte kol kırılır yen içinde kalır. Ha tamam kol kırılsın yen içinde kalsın diyorsun. Bir bakıyorsun o çıkmış o kolun kırıklığını nasıl kırıldığını bir de abartarak ve çarpıtarak o anlatmış Hı mesela. hı. Şok Evet. oluyorsun. Hani bu içeride kalacaktı, ne oldu, niye dışarı Ya çıktı şimdi? evet. Münevver aslında şok olmaktan ziyade bu sefer bir de ne hissediyorsun biliyor musun? Ya, hakikaten böyle mi yaptım? Deyip Hı hı. suçluluk hissetmeye başlıyorsun. Yani aslında adam haklı ya. Vallahi doğru söyledi galiba. Ben yine abarttım. Ben durduk yere kıskançlık çıkardım falan. Aynen, Yani ben aynen. bir O problem sebep neyse İşte yani çıkarıyorum. o suçlama, konu işte neyse. o dediğin, o kendini suçlu hissetme içgüdüsünü o kadar yerleştiriyor ki kişiye. Hı Hep hı. bunu yaptım abi, mutlaka ben bir şey yaptım o yüzden, ah gene böyle gene Hı şöyle hı. diye hep kendisini alttan alır vaziyette bulmaya başlıyor. Bir de hani niye peki Aslında karşısına böyle insanlar çıkıyor? Nasıl narsistlerin karşısına narsisti çekebilecek, onun yapacaklarını, hatta sanki şey gibi, böyle davransın karşımdaki diyen insanları buluyor ya hı hı. narsistlerin. Aynı bunda da öyle bence. Hani orada da ne demek istiyorum aslında? Değersizlik duygusu vardır kişide. Hı hı. Özgüven eksikliği vardır. Bunların hepsini böyle teker teker konu konu işledik zaten. Hı hı. Yine öz şefkati eksiktir kendinde. Dolayısıyla o sınırlarını koruyamıyor. Karşısına da öyle insanlar çıkacak ki sana işte onları sanki ispatlar gibi. Hı hı. Maalesef bu şaşmıyor, bu böyle. Yine bu durumda da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben. E, Manipüle edecek kişi karşısına manipüle edeceği kişiyi kolaylıkla çekiyor. Hı hı. Buluyor zaten. Ya şeyden bahsedecektim. Böyle bir yerde bir hikaye okumuştum. E, Onun üzerinden böyle aklımda kaldığı kadar bir örnek vereceğim. Çok aslında güzel bir manipülasyon öyküsü. Şimdi uyduruyorum isimleri işte. Ali var, Ayşe var, sevgililer. Ali çok önemli bir iş adamı. Ayşe onun yanında çalışan yine işte çok önemli konumda biri. Hı hı. Ali'nin bir iş başarısını kutlayacaklar. Ali çok güzel bir başarı kazanmış. İşte diyor ki Ayşe saat 8'de seni alacağım Merve. Hazırlan, süslen. Seninle Bir çok güzel dakika, bir Ali yemeğe ile Ayşe gideceğiz. sevgili mi? Sevgili. Ha, ha, Heh. sevgililer. E, Ben öyle Ali bir teyze gibi. her şey tamamen Yani aklına yola göre dinleyeyim. seni alacağım akşam çok güzel bir yemeğe gideceğiz falan. Tamam Ayşe çok heyecanlı giyiniyor, kuşanıyor falan. Saat 8'de alacak. Saat 8 oluyor gelmiyor. Hı Yok. Hazır, nazır bekliyor. Çok sinir bozucu bir şey. Tam arıyor. Hiçbir aramaya geri dönmüyor. Cevap vermiyor. Saat oluyor 10. Saat hı. 10'da Ali şöyle telefon açıyor. Aşağıdayım hemen in. Şimdi Ayşe tepki gösterecek ama bu cümleden sonra tepki gösteremiyor. Çünkü karşıdaki problemli. Belli bir şey yaşadı demek ki. Ama iniyor arabaya biniyor. Hiç problem yok. Gayet iyi güzel müziklerle gidiyorlar falan. Ama diyecek tabii Ayşe de buna dayanamıyor. Diyor ki ya beni aramadın ben bekledim. Şimdi Ali'nin tepkisi şu. Diyor ki
Ya nerede bekledin? Yağmurun altında mı bekledin sanki? Evindesin. Otur, kahveni iç, müziğini Hı aç. Yani ben nasıl bir gün geçirdim sen farkında mısın? hı Sürekli o hı. işte kulağıma yapıştı. Bir sürü iş görüşmesi yaptım. Sen keyfince evinde bekliyorsun ve bana sorun çıkarıyorsun, öyle mi? Hı hı. Şimdi bu sefer Ayşe diyor ki ya adam haklı, Haklı ya. Değil mi? haklı. Ben ne yaptım? Bak Ali özür dileyecekti. Ayşe diyor ki özür dilerim hayatım, sen çok haklısın. Evet, Ya da işte şunu maalesef. Evet. Ali Özeti şunu işte. Evet. Çok güzel. hani diyor ki işte ya ben dünyada çok güzel işte kadınlarla, dünyada işte dört bir yanında muhteşem kadınlarla beraber oldum ama sendeki şefkati kimsede bulamadım. Bakıyorsun cümle çok iltifat içeren bir cümle gibi. Ama aslında Ayşe bir yandan manipüle ediyor. Diyor ki sen o kadar güzel değilsin. Şefkatin Sevgi olmasa bir yoluyla işe işte. yaramazsın. O yüzden Sevgi bak, yoluyla şefkatli tarafını manipüle ediyor. bırakma. Sakın o dilini çıkarma. Bir yandan da onu diyor. Sen o Aynen. kadar güzel değilsin ama şefkatin beni sana çekiyor. Yani Aynen. hani Hı hı. böyle bu çok acayip başarılı bir şey Evet, ama evet. şey dedi. Takdir ediyoruz Bak öylelerini. şey yapamıyorum Politikada da canım. çok kullanılıyor manipülasyon ya. Politikada da çok fazla Politikada kullanılıyor. dediğin gibi az önce reklam sektöründe Tabii Reklam sektöründe işte yani her patron şeyde. işverenlerde tabii. mesela patron çalışan ilişkisinde Hı hı. önce mesela şey yapıyorlar, böyle değersizleştirip hani böyle beklentisini düşürür gibi yapıp Evet. karşı tarafta kendini ispatlama çabasına girer pozisyonda buluyor Sorma kendisini. ya. Yapayım ki hani bir anlasın. Bir de Ya en çok bir şey duymuştum. Patronların yaptığı en çok manipülasyon, e, mesela zamdan önce bir böyle kötü davranıyormuş, tamam mı? Hı hı. Hiçbir şey beğenmiyormuş, işte böyle kızıyormuş, bağırıyormuş, böyle fırtınalar estiriyor, herkes kapanıyor, çalışıyor falan. Sonra normal beklenen zamdan daha az bir zam yapıyor. Sonra diyorlarmış ki ya bu kadar kızgınlığına falan rağmen yine de iyi yaptı. Hı hı. Bu da bir Çünkü o da dediğin manipülasyon. gibi neden? Neyse, hadi ses çıkarmayalım şimdi. Zaten çok sinirli. En azından bunu yaptı. Evet, bunu yaptı. Bu kadar da yapmayabilirdi. Şey gibi işte, sağ gösterip sol vuruyor. Daha ya fazla üste çıkıyor. dediğim gibi Bu da bunu aslında dünyadaki çok ünlü bir sürü lider de, bir sürü devlet adamı da kullanıyor. Mesela en iyi bilerek manipülatör. kullananlar da çok fazla. Başta sen dedin ya hani çok da böyle şey değil, çalışılıp falan yapılan ama çalışılıp bilerek uygulanan kısım da çok fazla. Evet. O da çünkü biraz kitleleri peşinden sürüklemek için. Hı Mesela hı. dünyada en iyi manipülatörlerden sayılacak böyle araştırmacıların örnek gösterdiği Adolf Hitler. Hı Yani şimdi adam aslında nereden yapıyor biliyor musunuz o manipülasyonu? Az önce ilk konuştuk ya, çaresizlik, Hı hı. zayıflık görüntüsüyle yapıyor. Şimdi Adolf Hitler'in görüntüsünü bir bakın, hani bilmeyen arkadaşlar Google search yapabilirler, bir bakın nasıl bir adam, kısa boylu, zayıf, enteresan komik bıyıkları olan bir adam. hı. Şimdi bakınca Almanların hiç alışık olmadığı bir lider tiplemesi. O güçlü, kuvvetli falan öyle bir lider değil. Hı İlk hı. etapta bu zayıflık çok dikkate alınmamasına sebep oluyor. Sonra halk onu komik buluyor. Hı hı. Ondan sonra bu sefer ama bir gönül vermeye başlıyor bu komiklikle beraber. Çünkü insanlar böyle zayıf gördükleri kişiye karşı savunma mekanizmalarını düşürüyorlar. Yani hani ondan gelebilecek her etkiye aslında açık ama farkında değil. Çünkü ondan öyle bir şey beklemiyor ve bu adam İkinci Dünya Savaşı'na girmeye sebep oluyor ya. Yani hani bakınca sanki e, bunu yapamayacak bir adam gibi Hı ama hı. adam bu halleriyle, bu tavırlarıyla kitleleri peşinden sürüklüyor. Ya Evet. bunun gibi Orada da ne mesela yapıyor? Neyi kullanıyor? Dilini kullanıyor işte. Fiziksel olarak öyle bir imajı var ama dilinde de insanları şiddet var. Yüksek inandırıyor. tonda Tabii, konuşmak, Evet. bağırmak, bağırarak tabii. konuşmak özellikle. Ya bunun gibi Değersizleştirme şeyleri var. Karşısındakini böyle küçültme, ezme Hı hı. var. Hı hı. tabii ki mesela atıyorum bizim şeylerimizden Fatih Sultan Mehmet mesela. Fatih Sultan Mehmet de şöyle yapıyor. Bu öyle bir çaresizlik manipülasyon değil de şu da bir manipüle yöntemidir. E, Sen karşıdakinden aslında konum olarak ya da kariyer olarak üstünsün ama ona dostça yaklaşıyorsun. Hı hı. Onunla eşdeğer gibi görünüyorsun. Çünkü insanlar korktuklarını değil de sevdiklerini tutarlar. Yani kendine yakın hissettiklerini. Çünkü korku var. Hani ben Zeynep senden korkuyorsam, Hı sen hı. benim için iktidarsan,
benden Hı hı. üstteysen Hı senin en ufak zayıflığında senden vazgeçerim. Senden korkuyorsam. hı. Ama seni kendime eşdeğer görüyorsam senden vazgeçmem. Yani usta manipülatörler bunu yaparlar aslında. Korkuyla değil de daha çok eşdeğerlikle yaparlar bunu. O Fatih Sultan Mehmet mesela fethettiği yerlerin hemen dilini öğreniyor. Halkıyla kaynaşıyor. Hı Çünkü hı. onlarla eş bir şey yaratmaya çalışıyor. Bu da bir manipüle yöntemi. O yüzden Ama dedik ya, tarihte yani manipülasyon kullanılmış. dediğimiz şey size sonuçta yarıyor mu yaramıyor mu? Mesela diyelim ben hadi İyi sizi yönde mi manipüle kullanılıyor? Bir ettim, de gelin kızlar böyle bir program çekelim dedim. Şimdi bunun hanginize zararı var? Hiçbir zararı yok. Hepimiz burada. Yönlendirdi. He, başta dediğin gibi işte yani iyi yönde, kötü yönde. Niyet de önemli. Evet. evet. Yani bu manipülasyon beni iyiye götürüyor mu? Beni güçlendiriyor mu? Benim kendime bir şeyler katmamı, benim özgüvenime faydası var mı? Eğitimime faydası var mı? Geleceğime faydası var mı? Ya da beni manipüle eden adam aşağı mı çekiyor? Mesela ben çok hepimiz de biliyoruz, eğitimler alırken bir eğitimden çıkıyoruz, birine giriyoruz. Bir eğitimden çıkıyoruz, Hı birine hı. giriyoruz. Onu satmaya çalışan hocalar aslında bizi ne kadar sonradan anlıyoruz mesela. E, Bir konuda seni değersiz hissettiriyor kendine. Şunu da alırsan hani ondan Hı sonra hı. Hı hı. Hı bence hı. şu seviyede olursun gibi gibi yapa yapa öteki eğitimde satıyor, öteki eğitimde satıyor gibi. Aslında bu konulara da uyanık olmak lazım. Çünkü ondan sonra Evet. öyle insanlarla karşılaşıyorum ki kadın doktor olmuş, bilmem ne olmuş. Halen daha bir ufacık sertifikam yok. Ya da öteki sertifikamı da alayım da ondan sonra bir ortaya çıkayım. Hayır, çünkü senin özgüvenin yok. Senin kendi bilgine saygın yok. Yanında seni manipüle eden adamın zikrinden haberin yok. Yani o sana onu satmaya çalışıyor. Bazen de özgüveninde olsa, her neyin olursa olsun, Hı bazen hani duygularımız çok tabii ki inişli çıkışlı ya. hı hı Bazen gerçekten daha düşük modda olduğun bir anın olabiliyor. hı hı Kendini zayıf hissettiğin bir anın olabiliyor. hı hı. O ana denk geldiyse aslında kendin de şaşırıyorsun. Ha, ben burada bunu yapmazdım ama Hı hı, yaptım dediğin anlar olabilir. hı Hani hı. sadece böyle şey anlaşılmasın, illaki manipüle edilen kişi e, özgüveni yok, işte çok zayıf falan diye Tabii. anlaşılmasın. Hı hı, Zaman zaman dediğim gibi güçlü olduğun anlar olduğu gibi güçsüz olduğun anlar da olabilir. hı hı, Ya da bir nokta vardır zayıf olduğun, hak veriyor gibi olduğun karşı tarafın söylediğine, ki ben yakında yaşadım böyle bir şey. hı hı. Gülden biliyor. Manipüle oldum. Sonra uyandık. Hala oluyoruz işte, onu demek istiyorum. Yani bu dediğin gibi O gerçekten yüzden özgüven eksikliği ya da bilgi eksikliği ya da tamamen görgü evet, eksikliği değil. Ama azıcık hak duyguların ne veriyor gibi kadar önemli olduğun ki. noktadan zaten giriyorlar. Oradan giriyorlar. Ve o senin içinde olduğun duygu durumu çok önemli. Hı hı, Yapacaksın oradan hemen dönüşe geçebileceksin. hı hı, Kendini fark edeceksin. İçinde olduğun durumu fark edeceksin. hı hı. Orada Ya da sınırlarını sağlamayı koymaya. yapacak, yanında sağlam insanlar olacak. Gerçekten bu da çok kıymetli. Aa, Bakın evet. böyle bir şey oldu, böyle bir Güldencim şey sağ ol. hissettim, böyle bir şeye daldım ama siz ne dersiniz dediğin, böyle Ya gerçekten güvendiğin Ha, ama evet, insanların olması doğru. da çok kıymetli. tabii Aynen. ya o Aynen. çok Bak çünkü çok bazen güzel ne bir oluyor biliyor nokta. musunuz? Karşıdaki sizi öyle bir etki alanına alıyor ki ben de yaşadım Hı hı. çünkü. Hani ben benzer bir şey yaşadığım için, bir deneyim yaşadığım için belki böyle bir şey aklıma geliyor. Yoksa gelmez. Ya hakikaten ya bu dediği çok doğru. Ben de böyle bir şey. Hani çünkü o zaman hani duygusal olarak da buna çok hazırım. Yani çünkü Tanıdık geldi sana. Bana yeni olmuştu. Sana tanıdık geldi. yani hani Hı, duygusal olarak da tecrüben vardı. çok böyle açığım. Ondan sonra diyorum ki ya evet doğru söyle ve benim buna kesinlikle ihtiyacım var. Yani ve ben bir de bunu deneyimleyerek gördüm. Yani hani ama hakikaten biraz böyle şey. Her zaman uyanık olamayabiliyoruz ama Evet, Münevver evet. çok kıymetli. Böyle güvendiğimiz, sevdiğimiz ve hakikaten fikrine değer verdiğimiz, bizi asla işte nasıl diyeyim Hani aşağı çekmeyeceğine inandığımız. çekmeyeceğine inandığımız ya da gelişimimizi engellemeye çalışmadığına, aksine desteklemeye çalıştığına inandığımız insanlara fikir danışmak gerçekten güzel bir şeydir. Ben de yaparım. Yani böyle bir şey düşünüyorum ama e, sen ne dersin? Şimdi senin söylediğin fikir benim için önemlidir. Çünkü ben biliyorum ki işte Münevver ya da Zeynep beni bu konuda desteklemek ister. Göremediğim bir şey görür.
Ya bu Evet. çok kıymetli bir şey Evet. bence. O Yani yüzden hani hepimiz insan insanın da evet, aynası kısmı, bu koçluk da bu yüzden çok kıymetli. Gerçekten kendimize kör olduğumuz noktalarımız var. İstediğiniz kadar bilgili, istediğiniz kadar eğitimli olun. Herkesin kendine kör olduğu bilinçaltı mı dersiniz, kolektif alan mı dersiniz? Bir noktamız mutlaka oluyor. Zaten oralardan da sınanıyoruz hayatta. evet, aynen öyle. Evet. Sınavlar da oradan geliyor ama böyle faydalı şeyler için biraz kullanabilirsiniz. Bazen iş yaşamında. Dediğim gibi bazen hani ben böyle manipülasyon değil de insanları etkileme sanatı kısmında böyle ufacık bir şey söyleyeceğim. Mesela bir iş Tabii. görüşmesine gittiniz. Şey çok önemlidir biliyor musunuz manipülasyonda? Belirsizlik. Yani böyle İnsan zihninin en karmaşık olduğu şey böyle belirsizliktir. Bir belirsizlik yaratırsınız. Böyle bütün detayları vermezsiniz. Karşınızdaki bütün detayları kendi zihniyle doldurur. Yani mesela gittiniz bir iş görüşmesine çok da detay vermeden belki işiniz o kadar basit bir işti ki eski işiniz ama diyorsunuz ki karşıdakini hayal gücüne bırakıyorsunuz durumu. Hı Ya hı. ben tam bir işkoliyim. Eski işimde çok yoğun çalışıyordum falan. Hı hı. Yani senin yoğunluk kastın 2 saattir, adamın yoğunluk kastı 8 saattir beklentisi belki ama onu adamın hayal gücüne bırakın. Adam doldursun onu. Yani hani ondan sonra çok da manipüle etmiş olursunuz orada. Böyle bazen küçük tefecik faydalarımıza mesela bir örnekten şimdi aklıma geldi iş hayatıyla alakalı. Hı hı. Bazen böyle e, çeşitli illüzyonlar ve zihin oyunları yapmak da e, etkilidir. Hı Şimdi hı. mesela çok ütopik bir şeye, çok ütopik bir olay var. İnsan zihni genelde iki şekilde tepki veriyor. Ya kabul ediyor, anlamadı ve dinlemediği için ya da tamamen reddediyor. Hı hı. Kabul edilme şansı için mesela patronunuz, çok da güzel bir taktik olmayacak ama kötü mü acaba şimdi bir anda düşündüm ama Söyle söylemeyecek. istersen. Başladım şimdi Söyle bırakmak söyle kullanırız diye. Onun size bir iş verdi. Fakat siz yani aslında yapmak da istemiyorsunuz ama Hı hı. karşısına geçip olayı böyle çok ütopik, zor gösterip karmaşık bir senaryoyla anlatıp Hı hı. onun zihnini karıştırıp böyle el hareketleriyle de Hı hı. ben yaparım ara sıra böyle çeşitli Aa, öyle illüzyonlara hareketlerin nereden geldiğini anladık şimdi. o çeşitli illüzyonlar çünkü dikkat dağıtır bazen el hareketleri. Hı. Çeşitli illüzyonlarla ya bir bakmışsınız patronunuz ya tamam yapma sen bunu doğru söylüyorsun çok karışık. Çünkü sizi çok dinlemedi zaten. Siz de biraz Hı. dikkat dağıttınız. Olayı hepten zorlaştırdınız. Ha, güzel bir şey mi? Güzel değil ama zaman zaman Gülden'in böyle patronları bu videoyu izlemesin diyoruz. demesinler. Ama hani zaman zaman kullanılabilir mi? Ee, Bazen İyi kendinizi böyle yöndeyse ufak tefek. kendinizi de manipüle edin. Kendinizi harekete geçirmek için kendi kendimizi bile manipüle edebiliriz. Gerçekten öğrenin bu taktikleri ki biri de size yapıyorsa ve sizi aşağı çekmeye çalışıyorsa bunu da fark edersiniz. Ya da sizi yukarı çekmeye çalışan, o yönde manipüle eden insanları da fark eder ve kıymet bilirsiniz diyelim. Manipülasyon dediğimiz kelime bütün enerji ve bütün kelimeler gibi aslında çift yönlüdür. Sizin onun hayatınızda nasıl var ettiğinizle alakalıdır, onu nasıl kullandığınızla alakalıdır diyeyim. Sizden de Ger- son sözlerinizi alayım. Gerçek anlamıyla o kelime anlamıyla başlamıştın ya sen Hı hani harekete geçirme, hı. etkileme, yönlendirme demiştin ya. Yani o kısımlarını olumlu taraflarda, olumlu olaylarda, durumlarda kullanırsak Hı faydalı olacaktır. Bir de şey aklıma geldi Gülden onları anlatınca. Manipülatörlerin bir özelliği de az konuşmalarıymış. Az hı. konuşup karşı tarafa daha çok söz hakkı verip e, onlardan işte Bilgi o almaya doneleri çalışıyor alma, hani. Hı hı. heh, o doneleri alma şeyi var ya, Hı hı. etkisini orada yaratıyor. Az Hı hı. konuşuyorlarmış. Şeyi Evet, söyleyebiliriz tekrar ilişkilerde manipüle edildiğini nasıl anlar kişi diye. Onu böyle madde madde söyleyelim. tamam. Ben sözlerimi o şekilde bitireyim. Hı hı. Mesela kontrolün sürekli karşı tarafta olduğunu düşünüyorsanız Hı hı. ilişkinizde, kendiniz için aldığınız kararlarda hep karşı tarafın faydasını gözetiyorsunuz. Hep Hı hı. onun yararına farkında olmadan tabii ki. Kendinizi sürekli suçlu hissediyorsanız, kendinizden sürekli şüphe duyuyorsanız, ben de bir şey hazırlamıştım hatta bununla ilgili bir Hı. post hazırlamıştım, Reels hazırlamıştım. Manipüle ediliyor olabilirsiniz ilişkinizde diye. Bu 4 madde çok önemli. Ha, bunları fark edip oradan artık çaresi her Güldencim, neyse senin de son kendimizce. sözlerini alalım. Evet. Ben de Bugünlük de bu söyleyeyim kadar sadece. olsun. Aynen. Aynen. Şöyle söyleyeceğim sadece. Kendinize şu soruyu sorduğunuz noktada
aslında ben bunu böyle yapmayacaktım ama e, sonradan böyle olduğuna karar verdim vesaire gibi cümleler kurmaya başladığınızda lütfen uyanık olun. Acaba manipüle ediliyor olabilir miyim? Evet, Deyip aynen. Bugünlük bu kadar ve olsun herkese. galiba. Bizden hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça Görüşmek üzere. kalın. Hoşça kalın.